Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yaskawa eski markasıyla Omron artık Yaskawa aldı. Yaskawa'yı biz bilgisayarımızdaki program ile bağlantı yapmak için bu şekilde kablo kullanmamız gerekiyor. Orijinal kablosu mevcuttur ama biz orijinal kablo almak istemiyoruz derseniz bu şekilde bir bağlantı yapmanız gerekiyor. Kullanacağımız malzemeleri ve bağlantı renklerinin sıralamasını sizlere anlatacağız. Kullanacağımız bir tane RJ45 kablo, bir tane Cat 5 kablo, bir tane RS232 soket, şu şekilde dişidir. Dişi soket kullanacağız. Bir tane USB seri adaptör yani konverter, RS232'yi USB'ye dönüştüren bir adaptörümüz. Bir tane de bu şekilde bir tarafı dişi olan dönüştürücüyü buraya takıyoruz. Buraya ise bilgisayara takacağımız USB uzatma kablosu. Şimdi bunlar zaten normalde hazır. Bunlara herhangi bir müdahale etmiyoruz. Bizim önemli olan RJ45 ile RS232 arasındaki bağlantıyı nasıl yapıyoruz? Sizlere tek tek anlatacağım. Şu şekilde üst kapağı çıkartıyoruz. RJ45'i buraya takıyoruz ve biz bilgisayarımıza bağlantımızı yaparak Yaskawa'nın programı üzerinden ayarlarını kontrol edebiliyoruz. Tabii ki biz normalde illaki bu kabloyu almamıza gerek yok. Ekrandan bütün ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Ama program üzerinden de basit bir şekilde hepsini detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu kabloyu nasıl yapıyoruz sizlere gösterelim. RJ45 yani şu soketimizin bağlantısını şöyle arka kısmından baktığımız zaman yani mandal kısmından değil de şu ön yüzünden baktığımız zaman soldan başlayarak sizlere rengini söylüyorum. Mavi beyaz, mavi, turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve ve soketimizi bu şekilde takarak sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Elimden tam ne kadar gözükür bilmiyorum ama sol taraftan baktığımız zaman ve soketimize şöyle bu şekilde takacağız. Sol taraftan başladığımız zaman mavi beyaz, mavi, turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve olacak şekilde sıralamasını yaptık. Daha sonra soketimizi şöyle takıyoruz. İyice itirdikten sonra pensemizi alıyoruz. Şöyle kameraya göstereyim. Biraz daha bastırarak sıkıyoruz, çıkartıyoruz ve pimlerin basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz. Ve bu şekilde de ben sizlere RJ45 bağlantısını gösterdim. RJ45'in sol taraftan yani şu taraftan soketimizi şöyle yapalım. Tekrar sizlere anlatayım. Sol taraftan başladığımız zaman mavi beyaz, mavi, turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve uçlarını bağladık. Şimdi ise kablonun diğer ucuna RS232'nin bağlantısına geçelim. RS132'ye baktığımız zaman ise bizim şurada kameradan ne kadar net belli oluyor tam anlayamıyoruz ama şu an gözüküyor. Soldan yukarıdan başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5 nolu uçlarımız, aşağıda ise 6, 7, 8, 9 nolu uçlarımız mevcuttur. Biz sadece yukarıdan 2 nolu ucu, 3 nolu ucu ve 5 nolu ucu kullanacağız. RJ45'te biz bütün kabloları bağladık. Niye bağladık? Buradaki bizim sıralama belli olduğundan dolayı yani şu şekilde sizlere göstereyim. Bu sıralamaya baktığımız zaman bizim tek tek kablolarımızı keseceğimiz yerine tam denk gelmeyebilirdi. O yüzden hepsini karışmaması için bağlantı yaptık. Burada ise biz sadece kahve beyazı, yeşili ve mavi renklerimizi kullanacağız. Burada ise şurada yazan numaralarımıza 2 noluya kahve beyazı bağlayacağız. 3 noluya yeşil kablomuzu bağlayacağız. 4 nolu boş, 5 noluya ise mavi kablomuzu lehimleyeceğiz. 2 nolu ucumuza biraz lehim damlatalım. Üç nolu ucumuza biraz lehim damlatıyoruz. Bir de 5 nolu ucumuza çok az bir lehim damlatıyoruz. Daha sonra kablolarımızın uçlarına lehim yapalım. Kahve beyaz, yeşil, bir de mavi renklerimiz mevcut.
Şimdi bizim kahve beyazımız 2 nolu uca temas edecek. Yani buradaki ucumuza temas ettireceğiz. Soğumasını bekliyoruz. Kontrol ediyoruz. Tamam, oldu. 3 nolu soketimize ise yeşilden gelecekti. Şimdi onu da ayarlayalım. Şöyle tek elle yapması biraz zor. Az geriye alalım öncelikle. Evet. Yeşil de yaptık. 5 nolu ucumuzu ise mavi gelecek bir şekilde lehimimizi yapalım. Şu şekilde kontrol ettik ve bağlantımız hazır. Şimdi RS232'yi toplayalım. Şöyle bir parçamız mevcut. Bunu öncelikle şu araya sıkıştırıyoruz ki kablomuz ileriye geri oynamasın. Şu şekilde taktık. Vidamızı yerleştirdik. Şöyle tutuyoruz. Somunu alt kısmı tutuyoruz. Daha sonra vidamızı çeviriyoruz. Ardından aynı işlem burada da yapıyoruz. Somunu taktık aşağıya. Sıkıyoruz. Şu an komple sıkma işlemini bitirdik. Bu şekilde de toplamasını gerçekleştiriyoruz. Yapmamız gereken işlem neydi? Zaten bizim RS232 yaptık. Biz bunu bu şekilde USB adaptörü takıyoruz. Diğer kısmını bilgisayara bağlıyoruz. Bunu ise bu şekilde kapağı çıkartarak buradan bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde de bilgisayarımızı, uygulamamızı açtığımızda sistemimiz çalışıyor. Bağlantı bu şekilde. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.